Tarihin en acımasız ya da en delice şakalarını kimin yaptığını sanıyorsunuz? Sosyal medya şakacılarını unutun. Roma İmparatorluğunu yöneten 14 yaşında bir çocuk. Misafirlerini evcil aslanlarla korkutuyor. Yemeklerinin içine gerçek altın karıştırıyordu. Karşınızda Roma'nın en çılgın, en sıra dışı imparatoru Elagabalus. Roma halkı onun tahta geçişini büyük bir merakla izliyordu. Ancak başlarına geleceklerden tamamen habersizdiler. Elagabalus sarayında ziyafetler vermeyi çok severdi. Ancak bu davetlere katılmak bir piyango gibiydi. Bazen misafirlerine et yerine taştan, bal mumundan veya fil dişinden yapılmış sahte yemekler servis ederdi. Misafirler imparatorun gazabından korktukları için bu taşları çiğniyormuş gibi yapmak zorundaydı. Saray koridorlarında fısıltılar yükseliyor. Soylular bu çılgınlığa daha ne kadar dayanacaklarını düşünüyordu. Daha da kötüsü, misafirler sarhoş olup uykuya daldığında yatak odalarına evcil aslanlar, leoparlar ve ayılar salardı. İnsanlar sabah gözlerini bir ayının pençeleri veya bir leoparın keskin dişleri arasında açardı. En ünlü ve trajik olayı ise tarihe Elagabalus'un gülleri olarak geçti. Saray tavanına devasa mekanik ağlar kurdurttu. Ziyafetin en coşkulu anında tavandan aşağı tonlarca menekşe ve gül yaprağı döküldü. İlk bakışta her şey çok romantik ve güzeldi. Ancak yaprakların ardı arkası kesilmedi. Oda tamamen çiçekle doldu ve ziyafet salonu bir kabus yerine döndü. Bazı misafirler kelimenin tam anlamıyla gül yapraklarının altında havasızlıktan boğularak can verdi. İmparator ise yukarıdan onları izleyerek zevkle şarabını yudumluyordu. Bu olay saray içindeki öfkeyi geri dönülemez bir noktaya taşıdı.
Sadece şakaları değil, hayatı da garipti. Kendisine kadın kıyafetleri diktirir, sarayda makyajla gezerdi. Hatta kendisini kadın yapabilecek hekimlere devasa servetler vaat etti. Muhafızlar artık bu duruma tahammül edemiyordu. Roma ordusunun en güçlü generallerine değil, sırf yakışıklı olduğu için limandaki işçileri devletin en üst kademelerine atadı. Tahmin edeceğiniz gibi Roma halkı ve muhafızlar bu duruma fazla dayanamadı. Saray koridorlarında gizli planlar yapılmaya başlandı. Henüz 18 yaşındayken kendi korumalar tarafından feci şekilde öldürüldü. Cesedi Tiber Nehri'ne atıldı. Sadece 4 yıl yönetti ama arkasında tarihin en absürt hikayelerini bıraktı. Kırık mermer büstleri bugün bile onun deliliklerini hatırlatıyor. Sizce bu bir delilik miydi yoksa sadece eğlenmek isteyen bir çocuğun yaptıkları mı? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın lütfen.